Merhabalar. Bugün sizlerle semizotu ve kabak ile semizotlu yoğurt kabaklaması ve yine semizotu ile acılı semizotlu bir tarhana çorbası yapacağız. Haydi ilk önce ilk tarifimizle başlayalım. Bir adet kabağımızın başını kesiyoruz. Şöyle bir rendemiz yardımıyla kabuklarını soymadan kabağımızı rendeliyoruz. Ve rendelediğimiz kabağımız tarifimiz için hazır. Şimdi tarifimizde bir bağ semizotu kullanacağız ama bu semizotumuzu hem salatamızda hem çorbamızda kullanacağız. Şimdi semizotumun kök kısmını kestim. Kestiğim semizotlarımı bir kabıma alarak suyumun içerisinde, sirkeli suyumun içerisinde bekleteceğim. Semizotumun üzerine yeterince su ilave ediyorum. İsteğe bağlı olarak elma sirkesi olur, üzüm sirkesi olur veya beyaz sirke birazcık ekleyerek semizotlarımın sirkeli suda beklemesini sağlıyorum. Daha sonra 2 diş sarımsak kullanacağım tarifimde. Sarımsaklarınızı da isterseniz rendeleyebilirsiniz. İsterseniz benim gibi minik minik doğrayabilirsiniz. Semizotlarımın da kök kısımlarını almadan şöyle yapraklarını şef bıçağım ile doğruyorum. Artık tarifimizin yoğurtlu kısmını hazırlamaya geçebiliriz. Ben tarifimde 6 yemek kaşığı yoğurt kullandım. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. 6 yemek kaşığı yoğurdumu bir kaseme ilave ettim. Üzerine doğradığımız 2 diş sarımsağımızı ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar tarifimde tuz kullanıyorum. 2 çay kaşığı nanem var. Şöyle nanemi de ilave ettim ve 1 çay kaşığı da pul biberim var. Şöyle tüm malzemelerimi iyice karışana kadar karıştırıyorum. Ben tarifimi karıştırırken siz de YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi yoğurdumuz hazır. Tarifimize kıydığımız semizotunun bir kısmını ilave ediyoruz. Şöyle yarısını, yani bir bağ semizotunun yarısını burada kullanmış olduk. Şimdi rendelediğimiz kabaklarımızı tarife ilave ediyoruz. Rendelediğimiz bir adet kabaktan tam 4 yemek kaşığı kabak rendesi çıktı. Kabaklarımı da koydum ve aklıma şu geldi. Dedim ki bu yemeğe yeşil soğan da çok yakışır. Şimdi o yüzden 2 tane yeşil soğanımı da şöyle aklıma geldi. Hemen doğruyorum ve tarifime ilave edeceğim. Soğanların başlarını keserek daha ince ince kıyabilirsiniz. Soğanlarımızı da incecik kıyacağız ve salatamıza yoğurtlu, semizotlu kabaklamamıza ilave edeceğiz. Şimdi soğanlarımı da iyice kıydım. Onu da hazırladım. Tarife ilave ediyorum. Artık salatamızın malzemeleri hazır. Tamamını ilave ettik. Şimdi iş iyice karıştırmakta. Bu salatayı diyetlerinizde de güvenle tüketebilirsiniz. Yazın şöyle yaz sofralarına misafirlerinize de meze olarak fresh ikram edebilirsiniz. Artık semizotu salatamız, kabaklı semizotu, yoğurtlu salatamız hazır olmak üzere. Tariflerimi deniyor musunuz, beğeniyor musunuz? Lütfen yorumlara yazarsanız ben de çok mutlu olurum. Çünkü bunu çok merak ediyorum. Şimdi artık tarifimizi servis tabağımıza alma zamanı. Şöyle evet salatamızı, mezemizi servis tabağımıza alıyoruz. Salatamız yavaş yavaş servise hazır olduğuna göre biz de artık bir yandan acılı semizotlu tarhana çorbamızın yapım aşamalarına geçebiliriz. Şöyle mezemizin üzerine bir dalda semizotu bıraktım. Bu sefer maydanoz yerine haydi çorbamızın yapım aşamalarına geçelim. Şimdi çorbamız için ilk önce bir tavama 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Bunları böyle 1001, 1002 diye sayarsanız bir kaşık 1001'de, 1 kaşık da 1002'de koymuş olursunuz. 2 diş sarımsak kullanacağım. Şöyle zeytinyağım ile sarımsağımı birazcık kavuruyorum.
Şimdi o yarım kalan semizotunu tarifimizde kullanacağız. Yarım demet kalan. O diğer yarım demeti de tavama ilave ediyorum. Ve zeytinyağı, sarımsak ve semizotum suyunu salana kadar hep birlikte şöyle bir spatula ile kavuruyorum. Semizotumuz yavaş yavaş suyunu saldı. Artık semizotlarım renklerini değiştirmeden tavamın altını kapatıyorum ve semizotlarımı bir kenara alıyorum. Şimdi çorbamızın yapımına başlıyoruz. 1 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı nane ve şöyle 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Nane, tuz ve zeytinyağımı tenceremde kavuruyorum. Ben böyle bazı baharatların çorbalara kavrularak kullanıldığında daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Böyle nane gibi, tuz, zeytinyağı gibi birbirine yakışan baharatları çorbama başlarken ilk etapta kavurarak başlıyorum. Çok daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi çorbamızın suyunu ilave ediyoruz. 3 su bardağı su ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı tarhanamı ıslatmıştım. İlk önce 3 yemek kaşığı su ile başlayacağım. Sonra tarhanamızın cinsine göre su ilavesi yapabiliriz. Şöyle hazır tarhana kullandığım için, acılı hazır tarhana kullandığım için önceden tarhanamın üzerini geçecek kadar su ile ıslatmış idim. Şimdi tarhanam suyumun içerisinde iyice çözünene kadar bir karıştırıcım ile karıştıra ama mutlaka karıştırarak pişiriyorum. Yavaş yavaş artık tarhanamız suyumuzun içerisinde çözünmeye başladı. Suyumuz ısındı. Şöyle kıvamını da size göstereyim. Ve artık yavaş yavaş kavurduğumuz semizotlarını çorbamıza ilave edebiliriz. Şöyle birazcık koyacağım. İçerisinde bir bakacağım durum nasıl, yeterli mi semizotum diye. Ben semizotunun böyle çorbamıza verdiği hafif ekşilik kıvamını seviyorum. O yüzden birazcık daha ilave edeceğim. Evet, şimdi bence tam kıvamında oldu. Şöyle çorbamızın kıvamını da göstereyim. Ve servise geçiyoruz. Çorbamız da hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.